Merhabalar, bugünkü konumuz hepimizin aklını kurcalayan o meşhur soru. Her gün daha fazla hayatımıza giren 5G teknolojisi sağlığımız için gerçekten bir risk taşıyor mu? Gelin birlikte bakalım. Eminim duymuşsunuzdur, 5G beyni kızartıyor gibi oldukça endişe verici iddialar var. Peki bu söylentilerin ne kadarı doğru? Şimdi bu bilgi kirliliğini bir kenara bırakıp bilimin bu konuda aslında ne söylediğine odaklanalım. Ortada gerçek bir risk mi var yoksa dev bir yanlış anlaşılma mı söz konusu? Pekala, hadi en baştan net bir cevap verelim. İşin özü şu: mevcut bilimsel kanıtlara göre belirlenen güvenlik sınırları içinde kullanıldığı sürece 5G'nin sağlığa zararlı olduğuna dair hiçbir bulgu yok. Yani 5G dalgaları iyonlaştırıcı değil, bilinen tek etkisi çok hafif bir ısınma ve o da zaten sınırlar sayesinde kontrol altında. Peki ama neden böyle? Yani neden endişe edecek bir durum yok deniyor? Bunu anlamak için bu teknolojinin vücudumuzda tam olarak nasıl bir etkileşime girdiğini bilmemiz lazım. İşte burası en kritik nokta. Radyasyonun iki türü var. Biri röntgen ışınları gibi yüksek enerjili olan iyonlaştırıcı radyasyon. Bu hücrelerimize zarar verme potansiyeline sahip. Diğeri ise 5G'nin de dahil olduğu iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. Bunun enerjisi o kadar düşük ki kimyasal bağları kırıp DNA'ya zarar veremiyor. Tek yapabildiği şey enerjisini ısı olarak aktarmak. Peki bu güvenlik sınırlarını kim belirliyor? İşte bu noktada ICNIP gibi uluslararası bağımsız bilimsel kuruluşlar devreye giriyor. Bu kuruluşlar dünya genelindeki tüm araştırmaları tarayarak o bahsettiğimiz ısınma etkisinin zararlı bir seviyeye ulaşmasını engelleyecek limitler koyuyor. Bu limitler o kadar dikkatli ayarlanmış ki vücut sıcaklığınızın 1 santigrat dereceden fazla artmasını önlüyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Hafif tempolu bir yürüyüş yaptığınızda vücudunuzda oluşan doğal sıcaklık değişiminden bile daha az bir etkiden bahsediyoruz. Hatta 5G ile gelen o yeni ve milimetrik dalga denilen süper yüksek frekansların çok ilginç bir özelliği var. Bu dalgaların enerjisi o kadar yüksek frekanslı ki vücudumuzun derinliklerine işlemiyorlar bile. Neredeyse tamamı cildimizin en dış katmanı tarafından emilip durduruluyor. Tamam, teoride durum bu şekilde. Peki pratikte, yani yapılan büyük araştırmalarda durum ne? Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları on binlerce çalışmayı inceledikten sonra ne gibi sonuçlara varmış? Gelin şimdi ona bakalım. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi gibi dev kuruluşların vardığı sonuç ortak. Onlarca yıllık veriye bakıldığında cep telefonu kullanımı ile beyin kanseri gibi sağlık sorunları arasında kanıtlanmış bir artış yok. Evet, hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar var ama buralarda kullanılan radyasyon seviyeleri bir insanın günlük hayatta maruz kalacağının binlerce katı. Yani o sonuçlar insanlar için doğrudan geçerli değil. Ama durun bir dakika. Hani o hepimizin duyduğu cep telefonları kanser yapabilir manşetleri vardı. İşte o konunun kaynağına geliyoruz şimdi. O iddialar Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, yani kısa adıyla ARK'tan çıkıyor. AYRC 2011 yılında cep telefonlarının yaydığı radyo frekans alanlarını grup 2B olarak sınıflandırdı. Bu grubun tanımı ise insanlar için muhtemelen kanserojen. Şimdi muhtemelen kanserojen lafı kulağa çok korkutucu geliyor değil mi? Ama bu sınıflandırmanın ne anlama geldiğini anlamak için biraz bağlama ihtiyacımız var. IARC'ın farklı kanser risk grupları var ve grup 2B aslında en düşük risk ihtimalini belirten kategorilerden biri. Bakın IARC'ın kendi tanımı ne diyor? Bu sınıflandırma sınırlı kanıt olduğunda yapılır. Yani bilim insanları diyor ki bir ilişki gözlemledik ama bu durumun tesadüf mü, çalışmadaki bir hatadan mı kaynaklandığını yoksa başka bir sebepten mi olduğunu kesin olarak eleyemedik. Kısacası kesin bir kanıt yok. İşte bu gibi belirsizlikler zamanla bazı şehir efsanelerinin doğmasına neden oluyor. Gelin şimdi en yaygın 3 tanesini hızlıca masaya yatırıp gerçekleri görelim. Birinci ve en büyük mit, 5G, röntgen gibi tehlikeli, iyonlaştırıcı bir radyasyondur. Bu kesinlikle yanlış. Az önce de gördüğümüz gibi 5G iyonlaştırıcı değildir ve DNA'ya zarar verme gücü yoktur. İkinci mit, 5G'nin o yeni milimetrik dalgaları beynimize kadar işliyor. Tam tersi. Bu frekanslar o kadar sığ bir şekilde nüfuz ediyor ki cildimizin yüzeyinde kalıyor ve derin organlara ulaşamıyor. Ve son olarak üçüncü mit, IARC'ın 2B sınıflandırması telefonların tehlikeli olduğunun kanıtıdır. Hayır, bu bir kanıt değil, bir ihtiyat notudur. Bu konuyu daha fazla araştıralım demektir, tehlike var demek değildir.
Akla gelen bir diğer soru da şu, peki ya baz istasyonları, onlar daha mı tehlikeli? Şöyle harika bir benzetme var. Telefonunuz kulağınıza dayadığınız bir kibrit alevi gibidir. Yakındır. Baz istasyonuysa 100 metre ötede yanan kocaman bir kamp ateşi. Hangisinden daha çok ısı alırsınız? Tabii ki kibrit alevinden. Mesafe, maruz kaldığınız gücü inanılmaz derecede azaltır. Tamam. Bilimsel kanıtlar ortada. Endişe edecek bir durum olmadığını gösteriyor. Ama yine de ben içim rahat etsin istiyorum, maruziyetimi olabildiğince azaltmak istiyorum diyorsanız alabileceğiniz birkaç basit ve pratik önlem var. Mesela telefonu doğrudan kulağınıza yapıştırmak yerine kablolu ya da kablosuz bir kulaklık kullanabilirsiniz. Uzun konuşmalar yerine mesajlaşmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle sinyalin zayıf olduğu yerlerde telefon daha fazla güç harcayacağı için uzun görüşmelerden kaçınabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi bir gereklilik değil, tamamen kişisel bir tercih meselesi. Özetlemek gerekirse, günün sonunda çıkarılacak ders şu: bu konudaki anahtar kelimeler, bilime dayalı güvenlik sınırları ve kanıtlar. Ve şu anki mevcut kanıtlar, günlük 5G kullanımının bu sınırlar dahilinde herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını net bir şekilde gösteriyor. Peki, tüm bunları dinledikten sonra şöyle bir geri dönüp düşündüğünüzde sizin bu konuyla ilgili en çok kafanızı karıştıran iddia hangisiydi? Radyasyonun iyonlaştırıcı olup olmaması mı, o meşhur kanser sınıflandırması meselesi mi, yoksa baz istasyonların etkisi mi? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim.